ve Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği lezzetler için farklı mekanlar gezmeye devam ediyor. Milor önce İstanbul Topkapı içerisinde bulunan Karakol restorana, ardından Gaziantep'teki Halil Usta'ya gidiyor. Geleneksel Türk mutfağı elbette ki çok zengin bir hazine. Öte yandan bir açıdan Mısır firavunlarının hazinesi gibi. Yani isteyen istediği gibi yağmalamış. Eski altın paraların taklitleri ortaya çıkmış. Bazen de altın kaplamayı sıyırdığınızda altından teneke çıkıyor. Kabahat tabii mutfağın kendisinde değil. Ticari amaçlarla mutfağı istismar edenlerde. Eğer ülkemize gastro turistlerin gelmesini istiyorsak ya da gelenlerin gerçekten memnun olmasını arzu ediyorsak, malzemeden kısmadan bu mutfağı yabancılara tanıtmalıyız. Bu tip dürüst lokantalar var tabii ki. Topkapı Sarayı'nın 1. avlusunda yeni açılan karakol, bu işin öncülerinden olmaya aday. Günlük güneşlik bir günde Topkapı Sarayı'nın içindeyiz. Burası 1. avlu. Her zaman halka açık bir yer burası. Eskiden de herkes buraya gelebilirmiş. Uzun zamanlar harabe halindeydi. Şimdi restore edilmeye başladı. Eskiden burası bir karakol binasıydı. Şimdi burada Karakol adlı bir lokanta açılmış. Geleneksel Türk mutfağı. Buraya öncülük eden de Vedat Başaran ki yurt dışında Vedat Bey gerçekten mutfağımızı temsil etmeye çalışan ve tanınan bir şahıs. Ne gibi yemekler hazırlayacağını çok merak ediyorum. Adam gibi dört dörtlük bir lokanta burası. Tarihi bir mekan. Masa örtüleri, peçeteler tertemiz, iskemleler rahat. Garsonların kılık kıyafeti titizlikle seçilmiş. Yüzler gülüyor. Yemekler de hem sunum açısından 1. sınıf hem de lezzetli. Kullanılan malzemeler kaliteli. Burası gerçekten pek dünyada da çok fazla örneği olmayan bir konsept gelişmiş hakikaten. Şimdi adam turist geliyor buraya, 1. avlusuna giriyor. Evet. Bir yanda işte Ayerin'i, diğer yanda kaç bu 100 yılın üst, evet. 200 yıllık bir bina. Arkada 5. yüzyıldan. 5. yüzyıldan kalma tarihi eser. Tarihi eserleri görecek ve iyi de bir yemek yiyecek. Ciddi bir yemek, yani fast food değil, değil mi? Evet, fast food değil. Evet. 2 saat falan oturacak burada. Evet. Şeyde. Evet. Siz de onlara göre bir menü yapmışsınız. Evet. Daha çok yabancıları mı, turistleri mi yoksa Türk müşteri mi çekmek istiyorsunuz buraya? Benim hedefim ilk önce tabii ki buradaki sarayı ziyaret eden insanlara burada evrensel bir Türk mutfağını geliştirip o evrensel mutfakla onları bir etkilemek, klasik yiyecekleri gene formlarını bozmadan hiç olmazsa sunumlarını oluşturmak. Bir boyut. Çünkü 20 senedir hep biz klasik mutfağı ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Ama klasik mutfağın da üzerine artık biraz daha yenilenmiş, şekillenmiş bir mutfağı planladım. Evet, yani şimdi yerken göreceğiz onu. Daha anlayacağız. Evet. Ziyafet karides ve ahtapot elmasesi ya da terini ile başlıyor. Turunçlu zeytinyağlı sos ve kırmızı lahana çok yakışmış. Ahtapot belki çok ince kesildiği için biraz kuru. Ama kullanılan malzemeler birbirlerini tamamlıyorlar. Eğer 35 liraya bunu pahalı bulursanız 16 liraya son derece başarılı bir başlangıç mümkün. Közlenmiş bütün patlıcan ve kırmızı biber, çifte kavrulmuş tahin, yoğurt ve zeytinyağlı. Şimdi, ahtapot ve karides. Ahtapot ve karides. Şimdi bu tabii batıda bahsettiğimiz zaman batı mutfağında bu jöle kavramı yoğun kullanılır. Bizde jöle ancak tatlıda biliyorsunuz kullanılıyor. Evet. Yalnız unutulmuş bir şey var. Osmanlı'da jöleli yemeklerin hepsine elmasiye adı takıyorlar. Çünkü saydam içi, dolayısıyla elmasiye kelimesini yakıştırmışlar. O zaman da bunu balık tutkalıyla yapıyorlar. Yani balık kemiklerinden toz yapıyorlar. O tozla jöleyi yapıyorlar. Yani günümüzdeki gibi değil aslında. Daha lezzetli herhalde. Daha lezzetli tabii. Yani İspanya'da Bask bölgesinde yapıyorlar. Yapıyorlar hala değil mi? O enteresan bir şey. Ben tabii burada dediğim gibi bir şeyi biz ahtapot ve karides gene İstanbul'da bilinen ama ahtapot belki bir 15 senedir İstanbul mutfağına girmiş, Ege mutfağına
mutfağının çok lezzetli gıdalarından biri. Bunu burada bu kavramda yapıp adına da karides ahtapot elmasiyesi dedik. Neden yapıyorsunuz? Jöleyi de balık suyundan yapıyoruz. Turunç suyuyla balık suyunu karıştırıyoruz. Yani bunu aslında siz ahtapot karides salatası yerken hissettiğiniz bir şeyi hissederek Turunç da yiyecek. çok yakışır hakikaten. Turunç da. Karidesi de ince ince kestiniz İnce herhalde. ince tabii. Yani Bakarken ben sadece ahtapot sanmıştım, anlamak yok mümkün. tabii anlamak mümkün değil ama yediğiniz zaman onu da Göreceksiniz. şey yapacaksınız, hissedeceksiniz. Şeyin tadına bakmak istiyorum. Yanında tereyağı benziyor bu, fakat üstüne zeytinyağı döktünüz. Tereyağı değil galiba ama. Evet, akçakatık. Akçakatık. O da ben Süzme yoğurtla mı o zaman? süzme yoğurtla yapıyoruz. Kırıntı kalmış peynirlerle beraber süzme yoğurt bir şekilde karıştırılır. İçinde peynir lezzeti olan bir yoğurt, katılaşmış yoğurt alacaksınız. Güzelce bir pide yapmışsınız diye. Evet. Susamlı. Evet. Bu pideyi kendimiz yapıyoruz. Bu da gene bu tam buğday ekmeğinden. Çok güzel, çünkü tam buğday ekmeğinden. Güzel, çok güzel, Evet. değişik. Tabii Evet. doğru dürüst bir lokantanın yapacağı ilk işlerden biri, hem Batı'da bunu görüyorsunuz, kaliteli ekmek. Ekmek çok güzel önemli. bir yanında tereyağı Evet, olması. evet. Bu içtiğimiz şarap, o da bir Türk şarabı, karma diyelim, Sultaniye Türk ve Evet. Sauvignon, Evet, Grand Sauvignon, üzümü. evet. Gerçekten nefis bir örneği. Hakikaten çok başarılı, dengeli, rayihası güzel, yumuşak, yani böyle aşırı derinliği belki yok ama çok deniz ürünleriyle güzel gidiyor. Keyif. Asitesi var. Bunda da turunç var. Hafif bir turunç kokusu var. Dikkat edin bunda da. Evet. Çok güzel. Meyvemsi bir şey geliyor, koku geliyor. Geliyor. Şimdi bu, ben beğendim. Yani bu gerçekten sofistike bir yemek. Birçok şeyi Batı'da gördüğünüz toplamış tabakta. Ahtapot hepsi aynı pişmiş ahtapotların. Evet. Evet. Hadi pişmiş. Bence biraz çok pişmiş bence. Belki ince olduğu için hafif, içi yeteri kadar sulu değil. Şimdi ahtapotta çok güzel dokusal kontrast olabilir. Yemeğin bu belki biraz çıtırlıkla şey yapmış salatalığı. Ahtapotun ben biraz daha sulu olmasını, fakat yanında da kıtırı olabilir. Yani bunu tamamen dünya çapında bir çok güzel açıklanmış çevirmek için böyle birkaç dokusal kontrast yaratmak düşünülebilir. Patlıcan, bütün bir patlıcan. Fakat burada sunumu biraz daha keyifli bir hale getirmek için belki buna bir patlıcan karpacchosu da denir ama biz artık bu terimleri kullanmadığımız için çok klasik ve bunu ben bir şekilde Doğu Anadolu'da da gördüğüm bir düzendir. Yani basit bir düzende sunulan bir yiyecektir. Şöyle bir şey yapacağım. Bu gerçekten, yani şu anda konuşmuyorum ama patlıcan, ki tam patlıcan mevsimindir ama muhteşem olmuşsun. Afiyet Bir olsun. tanesini yalnız yedim, çok beğendim. Bir tane önce közlenmiş biberi koyuyorum. İkincisine hem közlenmiş biberi koyuyorum hem biraz tahin ekliyorum. Sonuncusuna da hem közlenmiş biberi koyuyorum, biraz yine alıyorum. Üstüne tahini ekliyorum. Biraz da yoğurttan ekliyorum. Bakalım, ben 3 tane, bu gayet zevkli bir şey deneyeceğim. Afiyet olsun. Baktım, değil mi? En güzel tarafı da bu. Bu zaten biz bunu istiyoruz yani Ben de insanlardan. yapıyorum. Evet. Enteresan, çok da güzel. Afiyet Diyor, olsun. şimdi önce şey yaptım. Bu son hem tahin hem Diyor. tahin de muhteşem. İkisinin de tadı ayrı ayrı belirgin, çünkü ikisi de kaliteli. Çok güzel közlenmiş, dolaba hiç girmemiş, gayet lezzetli. Sarımsağı da iyi, tam kıvamında, benim sevdiğim gibi. Tahinle muhteşem, bir de yoğurt ve biber hep bir 4, yani burada 4 tat var şu anda aldım. Yoğurt tadı, tahin var, közlenmiş biber var ve sarımsak, badem var, 6 tat var. Şimdi bunu ben yedim yarısını ama bu çok güzel. Bu size de sana ikram edebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Çok gerçekten Çok muhteşem. sağ ol, çok sağ ol. Muhteşem yani. Diyebilirim ki yani 10 üstüne 10. Arkadan başka bir muhteşem sıcak başlangıç sunuluyor. Haşlama içli köfte. İçinde kuru erik ve taze soğan var. Eti kuzu olduğu için lezzetli. Kabuğu ince. Yanına da turp ekşilemesi çok iyi gitmiş. Haşlamanın içinde Anadolu mutfağı belki içli köftenin içinde kuru meyve veya pestil kullanmıyorlar. Yalnız ben bir Tebriz mutfağında böyle bir şeyi tatmıştım. İçinde kuru erik pestilli bir içli köfte. Sıcak yoğurt sosu
kavrulmuş tereyağı. Bir de benim bayıldığım bir turp ekşilemesi. Bu da gene bir Kilis mutfağından etkilendiğim bir şeydir. Müthiş, çok sevdiğim bir şeydir. Turbu kestikten sonra turp kendi suyunu bırakıp içine siz işte nanesi, varsa işte domates rendesi, hafif sarımsakla beraber bırakıyorsunuz. O suyla beraber kendi sosunu ve kendi halini oluşturuyor. Çok güzel. İçinde ne dedin? Kuru İçinde erik pesili, cevizi, çam fıstığı, maydanozu olan bir karışım. Valla Berat'cığım bu gerçekten ellerine sağlık. Yine yaptığı bir kere son derece ince. İkincisi tebrik ediyorum. Kuzudan yapmanı. Çünkü hakikaten dana olmuyor buna. Yani çünkü köfte kuzudan yapılır. Evet. Yani çok güzel Trakya'nın kuzusu. Yani biraz kuzu lezzeti olacak. Lazım, bir de gerek bu tereyağıyla, yoğurduyla ve bu senin turp ekşilemesiyle birlikte yendiğinde bu ortaya. Ben zaten içli köfte çok severim. İyi bir içli köfte. Bu koyduğun ceviziyle azıcık sarımsağı da var sanıyorum. Evet, var. Kuru erik pesiliyle birlikte ama hepsi kıvamında konmuş ve gerçekten yani zaten güzel olan bir geleneksel yemeğimizi ufak tefek rötuşlarla daha da güzel hale getirmişsin. Şimdi bu önemli. Şimdi yemekte tabii yenilikçi çok önemli ama yenilikçi yani boş bir şey değil yani. Geleneksel Türk mutfağının en zengin 2-3 mutfağından biri. Evet. Büyük bir gelenek var. Bunda küçük rötuşlar, dikkatli rötuşlar ve iyi malzeme kullanımı. Evet. Bunların bir araya gelmesi lazım. Elinize sağlık gerçekten. Bu da yani bu yediğim 2 yemekte dünya çapında yani Türk mutfağını çok iyi temsil edebilir. Ana yemekte oldukça iyi. Kuzu taraklığı külbastısı ve ekşi erikli yalancı yaprak sarması. Vedat Milor, yemeğin asiditesinin zengin kuzu tadını iyi dengelediğini ama taraklık daha kalın ve çift pirzoladan kesilse içinin daha sulu kalacağını ve tadının muhteşem olacağını söylüyor. Şimdi benim tabii hep Anadolu mutfağından etkilendiğim yemeklerden biridir bu Antakya yemek. Antakya'da olur, Orta Anadolu'da olur. Bunda şöyle yaptık, 2 tip bir pişirme yaptık. İlk önce tabii sizin çok iyi bildiğiniz gibi bir konfi modeli aslında Konya kuzu fırın kebabının yapım tekniği. Şeyde onlar tabii bir iç yağ dolu bir bakır lenger onların tabiriyle. Onun içinde 4-5 saatte pişirdikleri bir yemek. Biz bunu burada zeytinyağı içinde yapıyoruz. Akdenizleştirdik aynen bunu. Onu yaptıktan sonra bir yarım saat daha burada asma yaprağı yani yalancı asma yaprağı yapıyoruz. Yalancı asma yaprağının üzerine bunları tekrardan koyup fırına veriyoruz bunu. Bu da enteresan. Şimdi Türk topraklarında Sangiovese üzümünden. Şimdi bizim alışık olduğumuz bir şarap değil bu. Bunu lütfen izleyicilerimize belirtelim. Şimdi ülkemizde böyle yüksek alkollü şaraplar ve çok manipüle edilmiş, bence dürüst olmayan, genellikle reverse osmosis denen teknikle suları çekilip suni bir şekilde yoğunlaştırılmış, Fransa'da yasak olan bir teknik şaraplar iyi şarap zannediliyor. Değil aslında bunlar. Bu çok dürüstçe yapılmış, çok iyi bir şarap. Gerçekten dengeli ve zarafeti olan böyle zarif bir kuzuyla çok iyi gidecek bir şarap. Trakya'da Sangiovese üzümünün verdiği güzel bir sonuç. Evet. Hiç manipüle edilmemiş, gayet dengeli, güzel ve zarif. Afiyet olsun. Bu da güzel. Ben tek şeyim benim söyleyeceğim. Bu tip bir pişirme yöntemine bence pirzola değil de kol. Kol da gidebilir. Fakat işte çünkü daha yağlı, daha tabii. piştik, daha tabii yine güzel yani yine şimdi genel bir şey Türk mutfağında et yemeklerini biraz fazla pişiriyoruz genellikle. Tabii. Bu fazla pişmemiş ama az da pişmemiş ama bu yöntemle tabii belki daha kalın bir tavsiye ederim. Çok daha kalın bir parçayı yani çifte. Olabilir. Çifte bir de denemek lazım. Doğru. Olabilir. Doğru. Öyle mi? Yani lezzetli. Hünkâr muhallebisine ise diyecek yok.
Gerçekten hünkârlara layık. Açılalı sadece 2 ay olan bir lokantanın bu kadar kısa sürede bu kadar iyi yemek çıkarması bir mucize. Lale Devri'ne döndük galiba. Evet, Lale Devri. Bu deseni ben yıllardır kullanıyorum bu deseni. Bu lale formunu arkadaşlar biraz zahmetli tabii. Bazen yani çok sayıda tabak olunca yoğunlaşıyor. Ama lale de gene hakkını bulamayan, devrimizin hakkını bulamayan değerlerinden biri. Hünkâr muhallebisi de gene sütü çektirerek yaptığımız bir şey. Sütü 1/3 oranla düşünceye kadar uçurarak pişirdiğimiz eski bir şeydir, tekniktir burada. Bir ahududu şeyiyle, sosuyla fıstıklı bir muhallebi. Ahududu sosuyla servis ediyoruz. Bir de yanında hafif bir meyve garnitürüyle. Tabii ki. Bir şey her zaman. Ayrıca bu da 4 dörtlük çok iyi olmuş. Yani klasik bir Türk tatlısını almışsınız. Sakız mı koydunuz mu evet? Sakız, evet. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Birden şimdi bir şey yaptım. Gerçekten harika bir hünkâr ne dediniz? Hünkâr muhallebisi. Muhallebi, evet. Yani harika bir muhallebi yaratmış. Ben burayı çok beğendim. Yani yediğim 4 yemekten diyebilirim ki iki tanesi çok iyiydi, 2 tanesi muhteşemdi. Tatlı da muhteşemdi. 3 muhteşem, 2 çok iyiydi. İnşallah daha da iyi olacaklar ve başkalarına örnek olacaklar. Eğer bu tip lokantaların sayısı artarsa diyebilirim ki 10 sene sonra dünyanın en çok Michelin yıldızı toplayan mutfaklardan bir tanesi de Türk mutfağı ve İstanbul lokantaları olur. Umarım ki burası sadece yabancı müşterilere hizmet etmez. İzleyicilerimiz de buraya gelip yapıcı eleştirilerini Vedat Başaran kardeşimize direkt iletebilirler. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Karakol, lezzeti, fiyat kalitesi ve ambiyansıyla Vedat Milor'dan 4'er yıldız alıyor. İçecek menüsüyle ise 3 yıldız toplayabiliyor. Tadı damağımda reklamlardan sonra devam edecek. Gaziantep mutfağının ününü herhalde sadece bizde değil, dünyada bile duymayan pek kalmadı. Öte yandan Antep mutfağı et ve tatlı ağırlıklı. Kuzu etinin her türlüsünü bulmak mümkün. Antep kuzusu lezzetli, besi kuzusu değil, tam yağlı. Öte yandan koyun olduktan sonra kesiliyor. Halil Usta aslında kasap. Lokantasında kullandığı etleri dükkanında da satıyor. Kendi sucuğunu bile kendisi yapıyor. Bu sabah Gaziantep'e geldik. İlk durağımız Halil Usta'nın et lokantası. Damak zevkine değer verdiğim bir izleyicim burayı çok kuvvetle tavsiye etti. Ben ilk kez burada yiyeceğim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. Halil Usta. Tahmin ettim. Nasılsınız? Sağ olun, memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez geliyorum ben Gaziantep'e. Hoş geldiniz. Fakat İstanbul'da o kadar çok... Ben Antep mutfağını çok seviyorum. Nereye gitsem. Bir de Antepliler damak tadına çok düşkün. Doğru. Yani birçok yerde Türkiye'nin tanım Anteplilere mesela şeye gidiyorum diyelim Bodrum'a gitsem mesela Antepli arkadaşım var. Orada gidecek yerleri ondan öğrenirim. Fakat Antep'e gelmek daha kısmet olmamıştı. Sizi çok tavsiye ettiler. Şeyi merak ediyorum ama burası çok eski bir yer değil herhalde değil mi? Değil efendim. Bu firma 5 yıldan beri var. 5 yıldan beri. Ama beri. 50 seneden beri aile 50 seneden, kasaplık işinde. Ben kendim 50 yıldan beri kasabın içindeyim. Biz bir asırlıyız. Ben 3. kuşağım, 4. kuşak çocuklarımız Burada. aktarıyoruz. Evet. Çok Kendi güzel. mesleğimizi Yani etler aktarıyoruz. kendi seçtiğiniz şeylerden. Kendi seçtiğimiz, kendi mamullerimiz. Peki o zaman sizden ricam şu olacak. Bana azar azar böyle ufak spesiyalitelerinizden getirmenizi. Herhalde bir lahmacun Tabii ki, ikram tabii ki efendim. edeceksiniz. Antep'e gelip de lahmacun yemeden gitmek Ve olur mu? ilk lahmacun burada olacak. Tabii, tabii. Vedat Milor'a önce 2 farklı lahmacun ikram ediyor. Bir tanesi Antep'in klasik sarımsaklı lahmacunu. Diğeri ise mevsimlik. Soğan, ceviz ve nar ekşisi kullanılmış. 2 lahmacun da başarılı.
İki farklı lahmacun gelsin. Bu klasik lahmacun herhalde, yani sarımsaklı olanı. Klasik olan, sarımsaklı olan şu zevzeli lahmacunumuz. Bol yeşillikli. Yeşillikli, domates, biber, maydanoz, sarımsak, işte baharatları, salçaları içindedir. Evet. Antep salçası. Bu da kışın yapılır. Soğanlı lahmacun, soğanlı eşkili, cevizli. Ha, ceviz mi bu? Ceviz de var tabii. Epey değişik baharatlar var bunda. Var tabii ki. Bu gazda kışın- tüpte değil, odun fırında pişmiş belli. O çok önemli, tabii çok ki, güzel odun pişmiş. ateşinde. Dışı kıtırlaşmış ama yine yumuşak da kalmış ortası yani. Doğru. Halil Bey'le konuşuyorduk çekim öncesi. Şu şeyi anlamıyorum ben, kendi de aynı fikirde benle. Şimdi zeytinyağı mesela yerine mısır özü kulu değil mi? Evet, Ya yani dünyanın her yerinde zeytinyağı tercih edilir ve güzel Evet, zeytinyağı evet, var. doğru. Müşteri yemiyorsa ona deyin ki başta söylemişse o da olsun. Evet. İsteyen onu verin, isteyen onu. Olabilir Olabilir. aslında. Çünkü ben O da tabii ki olabilir. Hele ben yani ayçiçeği yağı salatada hiç olmuyor. Ayçiçeği kullanmıyoruz. Buyurun, bu ilk kez yediğim böyle bir lahmacun. Hakikaten ceviz ve nar ekşisiniz değil mi içinde? Nar eşkisi, Çok- işte salçaları, baharatları. Çok nefis bir Onunla lahmacun. Afiyet olsun. Bu kışın olur, yazın yenmez. Yazın çünkü soğan ağır olur. İnsanları yakar sıcakta. Adı ne dediniz bu lahmacun şeklinin? Soğanlı lahmacun. Hayır. Cevizli, soğanlı Ama ceviz de var, lahmacun. değişik bir adı yok. Yani Ceviz de koymayabilirsin. Biz koyuyoruz. ceviz siz de koymayabilirsiniz. Buraya özgü Tabii ki. yani. Buraya ceviz çok yakışmış biliyor musunuz? Tabii ki. Fıstık da konulabilir buna. Ve Şam fıstığı dediğimiz o beyaz, onlardan da konulabilir. O tüm olarak da atılıyor içine. Yediğin yerde kıtır kıtır ağza gelir. Çok da güzel olur. Çok da lezzetli olur. Bundan sonra 3 kebap geliyor. Patlıcan kebap, patlıcan mevsimi olmamasına rağmen patlıcan lezzeti veriyor ama biraz kuru pişmiş ve hafif kurumuş. İçi bulgurlu sini kebap da biraz kuru. Süzme yoğurtlu ve patlıcan ezmeli Ali Nazik bıçak kıymasında yapılmış. Başarılı. Tamam, şimdi Ali Nazik. Bu Ali Nazik'imiz. Ben bunu böyle bir kuşbaşından böyle kavrulmuş yapmışsınız siz. Bu kıymayla Bıçak kıymasından. kavrulur. Evet, zırh kıyması. Zırh kıyması çok güzel. Tereyağından kavrulur. Sarımsaklı yoğurttan patlıcan Tamam. biliyorsunuz. Evet. Bu yöreye ait. Evet. Bu patlıcan kebabımız şişte pişen. Bu simit kebabımız. Teşekkürler. Kışın. Bakın. Evet. Kışın mı yapıyorsunuz simit Kışın ya? olur. Bu yazın olmaz simit kebabı. Bulgurlu değil mi içi? Bulgurlu. Hı. İçinde çeşitli baharatlarımız var. Tamam. Yine ufak aroma şeklinde zebzelerimiz var. Ali Nazik çok güzel. Şeyi de güzel. Yoğurdu süzme yoğurt galiba. Tabii ki süzme yoğurt başka. Sarımsağı da bol. Eşki olur yoksa şeyi değildir. Samsaklı. Yeşilliklerimiz. İşte bunun yanındaki nar eşkimiz. Sirkemiz. Bu yediğimiz etleri dengede tutuyor. Müsaadenizle şey deneyeyim. Patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı. İstersen önce simit kebabını donmadan Önce simitimi alın. deneyim. Peki. Tabii ki simit kebabı. Zırhta çekildiği için ayrılıyor bu hemen. Yani Tabii şey ki yapamıyorsun. zırh kıyması Evet. ve kıymaların hepsi. Bunda biraz da simit olduğu için biraz daha dağılması biraz daha fazla. Tabii ki. Biraz daha Güzel. Biraz daha içinde kuyruk yağı tadı seviyorum ben. O kadar yok. var. Çok az var Kuyruk ya. yağı var da belli orantılar. Belli Tabii ki çok fazla kullandığında kıymalarda da ağır bir tad olur. Biraz daha fazla kullanırsa benim damak tadıma uyar. Azıcık Uyar. daha fazla Biraz uyar. daha. Biraz daha uyar benim tadıma. Biraz. Pişimi iyi. Yani orta pişirmişsiniz. Evet. Azıcık daha az pişse, yani azıcık daha ne dersin? Biraz o zaman içi beyaz kalır. Olabilir. İnsanlar şikayet eder. Ben onu tercih ederim. Fazla pişirince tabii bu fazla pişmiş değil de o zaman et yemenin anlamı kalmıyor. Çünkü posa yiyorsun. Tabii ki. Sulu kalacak. Yani Onun etin has suyunu kaybetmeyecek. etin has suyunu kaybetmemesi çok önemli. Kaybetmemesi evet. lazım. Birçok Türk insanı çok pişmiş seviyor. O zaman lezzeti kalmıyor ki, işte posa kalıyor. Biraz bayanlar çok pişmiş Bayanlar seviyor. özellikle. Biraz evet bayanlar Öyle mi? çok pişmiş seviyor. Kıymalarda da ortası beyaz olmamalı. Evet. Patlıcan,
kış olmasına rağmen güzel. Tabii ki. Yani sera patlıcanı herhalde. Suyunu alıyoruz dedim. Bu pişim. O böyle Suyunu çok alıyorsunuz. sulu, tabii ki. O Çünkü evet. pişimden alıyoruz. Yani ayrı bir işlemden geçtiği yok zaten. Pişimden alıyoruz. Bayağı lezzetli. Ağır pişerek. Etin suyunu almamak ama sebzenin suyunu almak lazım. Lazım. Bu hoşuma gitti. Tekrarlayacağım bunu. Etin suyunu almamak lazım ama sebzenin suyunu almak lazım. Son olarak kuzunun bonfilesi olan küşleme sunuluyor. Et lezzetli ama herhalde kuzu değil koyun olduğundan İstanbul'un en iyi Antep işi lokantalarında bulabileceğiniz kadar yumuşak değil. Şimdi bu Az verelim, tadıralım. çok güzel. Bu Tadı şimdi- damağınıza kalsın Evet. istedik. Kuzunun pirzolası oluyor değil mi bu? Pardon, bonfilesi. 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 Evet. Bir Belin kuzudan- üstünde çıkar. Belin üstünde 2 tane çıkıyor İki değil mi? tane. Bir koyundan 2 tane çıkar. Solda Yani 250 gram falan bir et çıkar. çıkar. Bu danada da var biliyorum. Ama aynı lezzet değil tabii. Aynı tabii ki bu erkek koyun eti. Az önce de söylemiştim. Erkek koyun eti. Başka biz et kullanmıyoruz restoranımızda. Bu zaten Antep'in yerlisi. Başka et yemez. Kemal. Bu koyun çok lezzetli. Bu besi koyunu değil galiba. Biraz Bu otlamış mı? arpayla beslenir. Arpa. Arpa eti. Evet. Arpa ve samanla beslenir. Yazın günü yaylımlar gelir. Yeşil. Onun eti biraz daha gevşektir. Ama kokuludur. Büyüklerimiz şeylerdir. Antep'in hava ve suyunu alan hayvan kokusu değişir. Biraz da Eti şey oradan geliyor lezzeti yani. Tabii ki, Et, tabii. et. Yöresel. Yedi şey. Yedi yemekten, Evet. yedi arpayla ilgili. Afiyet Peki, olsun. çok teşekkür ederim. Kendilerine özgü güzel bir tatlıları var. Adı şekerli börek. Tereyağı, şeker, fıstık ve tuzsuz yöre peyniriyle yapılıyor. Aşırı tatlı ve iç bayıltıcı değil. Tavsiye edilir. Bu da Gaziantep yöresine ait şekerli böreğimiz. Biz tatlıyı böyle veriyoruz. Çok güzel. Şekerli börek olarak. Her tarafta baklava var. Evet. Ama bu farklı bir şey. Peynir herhalde var içinde. Antep peyniri, Antep peyniri. şeker var, yumurta var, tereyağı var, fıstık var. Fıstıklı çok güzel. Bu ama elle yenir. Çatalla bıçakla yenir. Öyle mi? Benim Tabii. canıma minnet. Tabii ki bu elle yenir. Hayır Tabii. eleştiri alıyoruz çünkü birçok şey tabii. Afiyet yani. olsun, Biz afiyet gereğinden fazla bazen kibar olmaya çalışırız ya yani. Rica ederim. Çatal bıçak kullanmak Teşekkür kibarlıktan şey Ederim. değil. Bağdaştırılmaz Hayır doğru. bence. Bence de bağdaştırmamalı. Doğal yemek lazım. Gerçekten Afiyet temiz olsun. bir şey. Evet. Bu değişik bir şeydir. Gerçekten bunu elle yemek lazım. O- O çok değişik ama fazla tatlı da değil. Hoşuma gitti yani. Doğal. Şekeri kıvamında. Her şeyi doğaldır. İşte. Halil Bey çok güzel bir ziyafet çektiniz. Çok Afiyet şeker yani olsun. siftahı burada yaptık. Çok güzel Şeref yedik. verdiniz. Halil Bey'in felsefesi ve yemek anlayışı bana uyuyor. Dediği gibi et sulu kalmalı. Sebzeler ise su gibi olmamalı. Doğal malzeme kullanılmalı. Ağır ağır mangalda pişmeli. Kebap gerçekten koyundan, topludan olmalı. Çok beğendim. Özellikle ben yediğim lahmacun ve küşlemeyi çok güzel buldum. Kebapları da sevdim. Tatlı da güzeldi. Gerçekten temiz, lezzetli, başarılı bir lokanta. Kendine has ve sade bir ortamı olan Halil Usta, Vedat Milor'dan lezzet bakımından 3 yıldız, fiyat kalite açısından 4 yıldız alabiliyor. Umarım bu programdan keyif almışsınızdır. Bu arada size bir sürprizim var. NTV yayınlarından İtalya Lokanta ve Şarap Rehberi kitabım çıktı. Devam etmek istiyoruz bu seriye. Akdeniz olduğu için arkasından Fransa, İspanya ve Portekiz de gelecek inşallah. Ben 25 senedir İtalya'ya gidip geliyorum. Defalarca ziyaret ettim. Her fırsatı yaratmaya çalışıyorum İtalya'ya gitmek için. Bu kitabın içinde 140-150 lokanta ve yüzlerce şarap önerisi bulacaksınız.
gittiğim lokantaların fiyatları, orada hangi şarabı tavsiye ettiğim, hangi yemekleri tavsiye ettiğim, adresleri, bütün bu bilgiler var. Bunun dışında çeşitli bölgelere ayırdım İtalya'yı. Her bölge üzerine de niye o bölgeyi sevdiğim, o bölgenin güzel yemekleri nelerdir, ne tip hatıralarım var. Bu tip son derece kişisel izlenimlerimi de kitaba yansıtmaya çalıştım. Ben çok zevk aldım bu kitabı yazarken. Ve düşündüm ki inşallah dedim bu kitabı okuyan herkes oraya gitsin gitmesin zevk alır. Yani hem bir rehber niteliğini taşısın kitap hem de okuyanlar için sanki oraya gitmiş gibi bir hissetsinler kendine. İnşallah zevk alırsın.